Arkadaşlar herkese selamlar. Biliyorsunuz ben haftada 2 kere sadece video çekiyorum. Biri haftalık değerlendirme olarak pazar günleri genelde yayınlıyorum. Bir de hafta ortası hem grafikleri güncelleme açısından hem de endeks nasıl gidiyor, gündem nasıl gidiyor bunları güncellemek açısından hafta ortasında da bir video yayınlıyorum. Bu da genelde çarşamba günleri oluyor. Ancak bugün acaba düzeltme devam edecek mi ya da buradan tepki aldık geri mi dönüyor soruları çok gelince endekslere kısaca bakabileceğimiz çok kısa bir video çekmek istedim. Hemen o yüzden Nasdaq'la başlayalım. Evet, burada Nasdaq grafiğimizi şunları hemen bir kaldıralım öncelikle. Bir mum yapısına bakalım. Tweet de attım bununla ilgili bugün. Şu mum bir önceki mumu gövdesini, bu yeşil gövde, buradaki kırmızı gövdeyi tamamen yutarsa bir yutan boğa mumu oluşmuş olur ve bu gerçekten güzel bir mum olur bizler için. Bir dönüş mumu olarak nitelendirebiliriz bunu. Ancak şu anda henüz yutmadı ama yine de bence mumun yapısı ve yeşil gövdesine bakacak olursak mum güzel bir mum. Yani ben buradan bir pozisyon alır mıyım? Buradan biraz pozisyon alabilirim. Eğer bu şekilde kapatacak olursa günü tabii. Şu anda saat 9'u çeyrek geçiyor. Yaklaşık 2 saat 3 saat civarı bir süre var vadeliyi de hesaba katarsak mumun kapanmasına. Eğer buradan önemli bir geri çekilme olursa bu söylediklerim geçerliliğini yitirecektir. Yani şu anda güncel olan muma göre konuşuyorum ben. Güncel haliyle şu anda bu mum benim pozisyon almam için en azından çok agresif değil ama bir parça pozisyon almam için yeterli bir mum. Çünkü zaten hali hazırda bir boğa piyasası içerisindeyiz. Eğer bir ayı piyasasının dönüş mumu olsaydı bu bir gün daha teyit beklerdim. Ancak boğa piyasası içerisinde olduğumuz için bu mum biraz pozisyon alabilmek için bence yeterli bir mum. Şimdi hemen destek ve dirençlerimize de bakalım. Evet, tepki almasını beklediğim bölgelerden biriydi bu bölge. Oradan tepki aldı görünüyor şimdilik. Ama ben aslında 50 günlük ortalamayla bir önceki zirvesi olan 22.239 civarından bir tepki bekliyordum. Ama para arzı falan da çok kuvvetli olduğu için yani çok da geri çekilemiyor görüntüsünde şu anda endeks. Yani trend kuvvetini yukarı doğru koruyor. Peki burada şu da önemli. Haftalık grafiğe hemen geçelim. Unutmamamız gereken bir şey var. Haftalıkta da geçen hafta oluşan şu mum önemli bir mum. Yani aslında devam edebilmemiz için en azından bu mumun açılışı olan 22.385 üstünde bir haftalık kapanış alsak iyi olacak. Çünkü bu mumda haftalık ve gövdeli iri bir kırmızı mum. Bunun da üstünde kapanış, haftalıkta kapanış benim tercihim olur. Agresifleşebilmek için en azından. Hemen bunu günlüğe çevirip S&P 500'e de bakalım. Evet, S&P 500'de de gördüğünüz gibi hemen hemen aynı mum. Aynı destek dirençler mevcut. Haftalıkta da hemen bir kontrolümüzü yapalım. Haftalıkta da çok benzer kırmızı iri gövdeli bir mum. Yine bence S&P 500 en azından şuranın üstünde, yani 6415-6420 üzerinde bir haftalık kapanış yaparsa düzeltme tehlikesi en azından geçtiği daha rahat söyleyebiliriz. Ama günlük anlamda bakacak olursak yine eğer böyle kapatacağını varsayarsak mumun fena bir mum değil. Burada S&P 500'de ortalama hacminde üstüne şimdiden geçmiş. Nasdaq'ta henüz hacim neredeyse ortalamada. Ama o da daha vakit var, geçecektir. Hemen Russell'a geçiyoruz. Bununla ilgili bir tweet attım. Şu pazar günleri dikkatimi çekti. Zaten bunu bu tarz mumlar hep oluşmuş. Muhtemelen TradingView'in kendi takvimlemesiyle alakalı bir durum. Orada muhtemelen vadeli işlemler çok kısa ve hacimsiz başlıyor. Onu da mum olarak böyle hacimsiz ufak mumlar olarak burada da aynı şekilde, burada da aynı şekilde, şurada da aynı şekilde bunları gösteriyor. O yüzden burası doji sabah yıldızı değil de deminkiler gibi hani yutan boğa yapabilecek mi ona bakacağız. Ama Russell 2000'de, Nasdaq 500'de, Nasdaq 100'de, S&P 500'de hepsi hemen hemen şu anda aynı mum yapısına sahipler. VIX'e geçelim. Tabi endeksler yükseldiği için VIX'te bugün çok sert satış oldu. %12 civarı şu anda satışta. O nedenle şu anda korku endeksinde şu desteğe kadar bir geri çekilme olabilir. 17.03'e kadar bir geri çekilme beklenebilir. Evet arkadaşlar, toparlayacak olursak şu anda oluşan güncel günlük muma göre ben bir parça pozisyon
alacağım. Hisse senetlerine bakarım. Aldığımda da zaten biliyorsunuz yazıyorum Twitter'dan. Bu mum yutan boğa olursa çok çok daha güzel olur. Ama şu anda benim pozisyon almam için yeterli yeşil büyük gövdeye ve hacme sahip. Dediğim gibi haftalık mumu unutmuyoruz. Haftalık mumun açılışının üstünde bir kapanış gelirse bu hafta çok daha güzel, çok daha agresif alıma geçebilirim. Onu da söylemiş olayım. Mutlaka her zaman olduğu gibi stoplarınıza uyun, stopunuzu koyun. Burada benim stop noktam bu yeni pozisyonlarım için en azından hem hisse bazlı bakacağım ama biliyorsunuz endeks hisseden önce gelir benim için. Buradaki endeks için stop noktam yaklaşık 22.620 civarları olacak. Buranın altına geldiğinde tekrar bir düzeltme devamı olarak düşünebilirim. Onun dışında S&P 500'de de fikirlerim aynı. Zaten S&P 500, Russell ve Nasdaq 100'ün şu anda son mum yapıları, son grafik yapıları hemen hemen birbiriyle aynı. Dediğim gibi aldığım herhangi bir pozisyon olursa da Twitter'da yazarım. Böyle çok kısa bir video yapmak istedim. Umarım sizlere de yardımcı olur. En azından bir fikir edinmiş olursunuz. Görüşmek üzere.